Frederick Ardra'yı bu kadar detaylı izledikten sonra ortaya aslında net ama bir o kadar da karmaşık bir tablo çıkıyor. Çünkü bu oyuncu tek bir kalıba sığmıyor. Ne klasik bir orta saha ne de belli bir rolün içerisine tamamen oturan bir profil. Daha çok sahada boşlukları dolduran, oyunun akışına göre şekil alan bir oyuncu. Ve bu aslında büyük bir avantaj. Ama aynı zamanda büyük bir soru işareti. Çünkü çok yönlü oyuncuların kaderi genelde aynıdır. Doğru sistemde çok değerli olurlar, yanlış sistemde ise kaybolurlar. Şimdi Ardra'ya baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Bu oyuncu oyunu akıtabilir, bağlantı kurabilir, takımı ileri taşıyabilir. Ceza sahasına girip tehdit yaratabilir, baskı altında top saklayabilir, rakip eksiltebilir, faul alabilir. Yani sahada birçok şeyi yapabilir. Ama aynı zamanda şunu da görüyoruz. Bazen gereksiz risk alabilir, bazen basit oynaması gereken yerde zor olanı deneyebilir. Ve bu tercihler maçın kaderine doğrudan etki edebilir. Yani mesele şu, Ardra'nın problemi yetenek değil, oyun içi kararlar. Ne zaman hızlanacak, ne zaman sakinleşecek. Ne zaman risk alacak, ne zaman basit oynayacak. İşte bu denge onun kariyerini belirleyecek. Çünkü bu seviyede fark yaratan şey yetenek değil, karar kalitesi. Şimdi şu açıdan bakalım, eğer Ardra oyununu biraz daha sadeleştirirse, risklerini doğru yerde kullanırsa bu oyuncu çok değerli hale gelir. Çünkü temel özellikleri zaten var. Ama bu hatalar devam ederse yaptığı iyi şeyler bu hataların gölgesinde kalır. Ve bu da onu istikrarsız bir oyuncu yapar. Şimdi en kritik noktaya gelelim. Bu oyuncu bir takım için ne ifade eder? Cevap aslında çok net. Tek başına maçı kazandıran bir oyuncu değil. Ama doğru yapının içinde takımı bir üst seviyeye çıkarabilecek bir oyuncu. Yani bu bir yıldız hikayesinden çok bir sistem oyuncusunun hikayesi. Ama iyi sistem oyuncuları en az yıldızlar kadar değerlidir. Çünkü oyunu onlar taşır. Şimdi işin risk tarafı, onu orta sahaya koyduğunuzda size tempo verir, bağlantı verir, hareketlilik verir. Ama aynı zamanda küçük riskler de getirir. Ve bu yüzden teknik direktör için zor bir karar olur. Kontrollü bir oyuncu mu istersin yoksa oyuna etki eden ama risk barındıran bir oyuncu mu? Tam olarak bu ikilemin ortasında, ne tamamen güvenli ne tamamen kaotik. Ama işte bu da onu izlemesi en ilginç hem de en keyifli oyunculardan biri yapıyor. Çünkü ne yapacağını her zaman kestiremiyorsunuz. Bu bazen avantaj, bazen dezavantaj. Son olarak şunu söylemek lazım, bu oyuncunun gelişim yolu çok net. Daha az hata, daha doğru karar, aynı tempo. Eğer bunu başarırsa seviyesi direkt yükselir. Eğer bu dengeyi kuramazsa olduğu seviyede kalır. Belki de tüm bu videonun özeti şu, Frederick Ardra potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncu ama o potansiyeli ne kadar kullanacağı tamamen kendi kararlarına bağlı. Benim fikrimi soracak olursanız Anadolu takımları için özellikle çok güzel bir potansiyel yatırımı, hatta fırsat transferi olabilir. Evet, olumsuz yönleri var ama yapabildikleri ve maliyetinin düşük olması bunu sağlıyor.